Selam, geldim. Herkese merhabalar. Mehtap Tarot kanalına hoş geldiniz efendim. 1 ve 8 Haziran arasında ilişkinde ne gibi dengeler oluşacak bir bakalım istiyorum. Kolektif bir açılımdır. O yüzden sana %100 uyumlanacak diye bir durum yok. Yani üzerine uyumlananları sevgiyle alabilirsin, uymayanları evrene geri iade edebilirsin. Evet, çekilişimizi yaptık. Kazanımız belli oldu. Ona da tebrikler ve kanalımı ve beni teşekkür butonunu kullanarak destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Kesenize bereket olsun. Rabbim gönlünüzün ekmeğini yemeyi nasip etsin sizlere. Canlar, hazır mısınız? Çaylarınız, kahveleriniz hazırsa başlıyoruz efendim. Bana Instagram Mehtap Tarot kanalından ulaşabilirsiniz. Ses kayıt ve canlı bakımlar olarak, soru cevap olarak da ana paketlere ayırdım. Orada hem fiyatlar hem de bakımlar gözüküyor. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Randevuları öğlende veriyorum. Günlük olarak bilginiz olsun. Evet. Şöyle 7 tane kartımızı alalım ve diğer kartları da almaya başlayalım. Tamam. Evet, canlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Nasıl geçti haftanız? Artık maskelerin düşeceği hızlı bir Haziran ayındayız. Kenarıya not alınız. Nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bu Haziran'ın. Gökyüzü o kadar hızlı, o kadar entrikalarla dolu ki nelerle karşılaştığınıza siz bile inanamayacaksınız. O yüzden mevcut olan ilişkinize sıkı sıkı tutunun derim. Ve sahip çıkın, boşlamayın. Aman ne yaparsa yapsın demeyin. Çok enteresan maske düşüşleri olabilir. Bilginiz olsun. Mehtap'tan size şöyle bir dipnot, öz cümle olarak bir not aldık kenarıya. Birazcık tehlikeli açılar var Lilith'le alakalı. Ama ve lakin sürprizler. Evet, sevgili kavuşmak. Sevilme ihtiyacı. Şimdi 7 tane kart açtım. Tabii ki de pazartesi salı olarak düşünme bunu. Günün enerjisi olarak yorumlarsan çok daha isabetli olur. Dediğim gibi kolektif bir açılımdır. Ben sizin enerjinizden birisinin enerjisine uyumlanıyorum ve diğer bir kişinin enerjisini de aktarıyorum. Sadece abonelerime niyet aldığım bir açılım. Her zaman söylüyorum, tesadüf diye bir şey yok. Bu videoda alman gereken mesaj neymiş? Dikkat kesil lütfen. Ne kadar da dengesiz bir kartlar. Bu hafta gerçekten kendisini belli edecek bu ilişkinin rengi anladığım kadarıyla. Sana karşı bakış açısı, hareketleri, hal tavırları, neler. Haydi bakalım. Kupa Prensimizle bir merhaba dedik. İkiz alevimiz, kararsızlık, ay kart. Ay kartıyla kararsızlık neredeyse eşdeğer diyebilir. Yani şu an ilişkinde ruhunun ihtiyaçlarının biraz arka plana atıldığını söyleyebilirim. Yani taraflardan birisi artık ben pardon, ben ne yaparsam yapayım yaranamıyorum. Bu ilişkiye şekil veremiyorum enerjisinde. Şimdi ilk defa videoyu izleyenler
Açılımım benim birazcık daha ruhani ve psikolojik boyuttadır. Kişinin alt arketiplerini değerlendiririm. Yani kehanet yapmam. Daha çok ruhsal bağlantı kurarım. Bilginiz olsun. Şimdi ikiz alev, bu bir toksit ilişki midir? Kapana kısılmışlık durumunuz neden mütevellit? Şu ara haftanın bir gününde artık kararsızlık noktasının belirli bir aşamaya geleceği ile alakalı güzel bir mesajlar var burada. Kupa Prensimiz de der ki artık bir şeyler yapmaya hazırım. Senin aşkın bende nasıl bir ifade, nasıl bir boyutta olduğunun artık farkındayım. Biraz daha ilerleyebileceğim bir aşamaya geldim düşüncesi içerisinde olduğunu görüyoruz. İşte bir karar vermekte zorlanma, ikilenmeler durumu var ya, dengesiz tutumları bundan olduğunu söylüyor. Ama temelde öz cümle olarak ikinizin bir uyumluluk durumunun olduğu aşikar hayatım. İşte şu an yaşadığınız, birbirinizden uzak olduğunuz durumlarda bilinçaltı korkuları bir tık daha aşağıya inip uykusuz gecelerde endişeli olduğu ve kapana kısıldığı. Acaba bu ilişkiyi kurtarmak veyahut da yapılabilecek bir şey var mı? Bunların araştırması içerisinde. Çünkü ruhunun ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyor. Bu kararsızlık, kapana kısılmışlık durumu bu. Bu noktadan sonra artık bir hamle aşamasına geleceği görülüyor burada. Yani iç dünyasında yaşadığı bir dönüşüm var burada. Yakın zamanda da ne oluyor? Dış dünyayı yansır mı? Yansır. Şu anki enerjisi sevgiden mütevellit hareket enerjisine doğru geliyor hayatım. Artık gerçek ihtiyacı neymiş bunların farkına varıyor. Daha anlamlı, daha böyle olgun, daha sevgiyle güçlenebilecek ve yakın zamanda seninle de iletişim kurabileceği bir aşamaya geldiğini görüyoruz burada. Çünkü konuşmadığınız, belirsiz kalınan bazı durumların aydınlığa çıkacağı, kapana kısılmışlık enerjisini yıkıp geçiyor çünkü. Hem ikiz alev hem de kupa prensi. Bunlar aşamayla gelinen noktalar. Haftanın başında bir hamle alabilirsin ya da bir mesaj ya da bir karşılaşma gibi bir şey olabilir. Bu spontane olan bir şeydir. Rutinin haricinde olan bir şeydir. Bu enerjinin şu an dolup taştığını gösteriyor ikiz alevi. Yani bu süreç onu biraz daha resmi, ciddi ve cesaretli bir adım atmaya doğru getirdiğini görüyoruz. Peki yani bu ilişkiye dair yaklaşımları vesaire durumları neler? Nedense bir çaresizlik durumumuz var. Zaten neden olmasın ki? Neden? Değil mi? Kıskançlık. Şimdi çok özgür yaşıyor olabilirsin. Veya onun hayatında onaylamadığın karakterler olabilir. Yani diyebilirsin ki ben seni çok kıskanıyorum. Artık bu hayat sana zehir edebilecek kıvamda bir hissiyat yaşatıyordur. Demişsindir ki bunları temizlemen gerekiyor. Hayatında fazla olan ne varsa bunları çıkartman gerekiyor. Bunu bir çıkmaz sokağa ittirmiş olabilirsin. Senin hareketlerin onu bu kapana kısılmışlık durumuna getirmiş olabilir. Kavuşmak demek gurur. Karşında gerçekten yani ateş elementi mi? Bakıyorum toprak elementi mi? Çok kuvvetli bir karakter olabilir karşında. Gurur. Yani sen beni değiştiremezsin. Artık ben ihtiyaçlarım farkındayım diye gelen bir insan ama aynı süreçlerde de kavuşmayı isteyen bir insan var karşımızda. Güvenilir adımlar atması gerekiyor çünkü bir gurur durumu var. Bu kişinin gelgeç bir mevkide olmadığını söyleyebilirim. Neden? Gurur şimdiye kadar hep okşanmış, hep el üstünde tutulmuş bir karakter olabilir. Belki evin en küçüğü ya da egosunu, narsistliğini besleyen bir çevre içerisinde olabilir. Çünkü süpürge bu insanların artık ona fayda etmediğinin farkına varması gerektiğini bize söylüyor. Yani açık ve dürüst bir şekilde bir diyalog olması lazım. Yani bu kendini gurur üzerinden, narsistlik üzerinden savunma mekanizması ilişkiye zarar veriyor. Bu nedir? Belki sevdiğini söylemekte zorlanıyor olabilir. Çok kıskanıyor ama
ilişkinin aurasını bozuyor. Şu an haftanın bir gününde, salı günü olabilir, pazartesi günü olabilir, hiç fark etmez. Bu sıkışmışlık enerjisini, takıntılarının farkına varıp birazcık daha aydınlanma durumunda olacak. Ve seninle alakalı bir karşına çıkma enerjisine gelecek. Diğer kartlara da bakıyorum da kavuşmak istiyor bu kişi. Yani sevgi ve mantık arasında sanki sağlıklı denge kurmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyleri dürüstçe ifade etmek zorunda olduğunun artık farkında. Hani maskeler vesaire gibi durumlar. Çünkü bu kişi sevgiden besleniyor. Bu kişi senin ona verdiğin iletişim, nasıl diyeyim, dürüstlüğün, gizlemediğin farklı bir boyutların, bunlar hep bu şekilde ama gördüğün gibi ego, kibir, büyüklenme bu ilişkiyi farklı bir boyuta getirmiş. Ama temelinde bir kıskançlık durumu var. Bunun fark etme enerjisine daha yavaş yavaş geliyor diyebilirim. Yani maskelerin düşeceği bir hafta olacağını söylemiştim ya, aslında birazcık da bunu söylüyor. Yani mantıkla sevgi arasında böyle kaldıysa işte neyin üzerine temeli kuracaksa artık bunun kararını vermesi gerektiğinin farkında. Artık gurur mu, kavuşmak mı, bunların hesabını yapmak üzere bir şapkasını önüne koyma durumunda diyebilirim. Çünkü ne zaman duygular daha özgür, samimi bir şekilde ifade edilirse aranızdaki işte o diyalog, bağ daha kuvvetli, daha kaliteli olur. Ne oluyor? Karşıdaki kişi de zaten bunu yavaş yavaş yapıyor. Evet, benim hayatımda senin onaylamadığın, beni çaresiz bırakan, nasıl diyeyim ya, yani takıntılarımı vesaire gibi durumu, şüpheli durumları, böyle ilişkiye adapte olamamış durumları, benim görmediğim ama senin söylediğin ve ben senin üzerine lanse ettiğim durumlar neyse ben bunları bir süpürgeyle artık temizlemek durumundayım. Egomun farkındayım. Bu yavaş yavaş olabilecek bir tedavi ve ben de kavuşmak istiyorum diyor bize. Devam edelim. Burada bir kılıç altılımız var. Şimdi burada birazcık daha anlam derinleşiyor. Çünkü bir güçlü duruş var, senin bir olgunluğun var. Ve bu da seni özel kılıyor ve buna nazaran karşın bir durumda kılıç altılısı zor günlerin geride kaldığı, artık bazı şeylerin netleştiği. Bak farkındaysan bir değnekle beraber gidiyor. Kılıçta hem iletişim vardır, değnekte de tutku vardır. O tutkudan beslenen bir insan. Şimdi geldiğimde senin için hayatında, evet, bak, sevilme ihtiyacı, vuslat ve karma. Toksik bir ilişkidir diyemiyorum hayatım. Çünkü bak burada da yazıyor zaten. Yaşadığın olayları gözlemle, ders aldığın süreçten geçiyorsun. Kendini suçlama, karmanı temizle, uyumu amaçlayan şeyler yap diyor kartın mesajı. Ona çok büyük bir aydınlanma geliyor ve sen burada resmen çerçeveyi seyrediyorsun hayatım. Bu kişi hayatın direksiyonuna nasıl geçiyor, sen bunu seyrediyorsun. Çünkü sen hareketlerinden eminsin. Bu kişi diyor ki benim sevilme ihtiyacım var ve ben artık bazı şeylerin farkına vardım. Geçmiş zorlu bir durumdaydı, artık geride kalsın. Ben bu yolda farklı bir rotadan gitmek istiyorum. Belki üçlü bir durum vardı. Yasak aşk durumu, aşk üçgeni durumu vardı. Duygusallığının birazcık daha farklı bir boyutuna, yani ben seni alıp yanıma, ümidimi de alıp, çocuk bir ümittir, ihtiyaçtır, sevgi durumudur. Ben kendi rotama çıkacağım artık, kendi rotama gideceğim. Ben senin şefkatini de alıyorum, senin sevgini de alıyorum. Çünkü sevilme ihtiyacının bir harekete geçirmişlik durumu var burada hayatım. Değnek altılısı, evet. Ay, kılıç altılısı bir nasıl diyeyim, aydınlanmaya doğru gidiyor. Farkındaysan artık yapabileceklerini yapmış ve seni alıp gitmek istiyor. Hayallerini alıp gitmek istiyor. Vuslat var. Yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek, sevilme ihtiyacı ve seyahate çıkma planı. Belki kolektifin bir bölümünde tatile çıkmak,
Ya karavan planları bile olabilir. Karavan tutup uzaklara gitmek, işte çadırla bir yerlere gitmek vesaire. Yani hayatın direksiyonuna geçişini izleyeceksin bu arada. Sessiz nasıl bir, nasıl diyeyim, enerjideysen bu kişi alması gereken mesajı almış diyebilirim. Artık daha derin, daha anlamlı bir şekilde resmi görüyor diyebilirim tatlım. Şimdi çünkü burada sevilme ihtiyacı ve vuslat arabanın direksiyonuna geçittiriyor onu. Artık ben bir şeyler yapmalıyım hissiyatına geliyor. Seni daha yakın hissetmek istiyor. İletişimde daha samimi adımlar atmaya hazırlanıyor bu kişi. Çünkü senin gibi belki de kimse sevmedi. Masumane bir sevgi, belki bir çıkar ilişkisi gibi düşündü ya da gerçek bir ilişki, aşk yaşanmadığını düşünüyordu. Ama ve lakin seni özlediğinin ve sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak duygusunun ne kadar ağır bastığını ve kendisini de sana karşı daha yakın tutmak istediğini görüyorum. Çünkü bir içsel güç vardır, kendine özgü bir duruşun var herhalde senin. Bu da ona ilham veriyor çünkü karma olayınız var. Yani birbirinize karşı derin bir bağ, derin bir sevgi durumu, işte bu güç ve olgunlukla aslında olabilecek bir şey. Bu da güzel gelişmelerin habercisi diyebilirim. Sizi birbirinize daha böyle mesafeliymiş gibi göründürse de içsel derin bir bağ olduğunu söyleyebilirim. Yani bu ne oluyor? İlişkilere karşı olan ilgisi onun azalırken sana karşı olan sevgisi ve güvenirliliği bu sevilme ihtiyacı ve vuslat kartıyla geliyor. Daha önceden biliyorsun süpürge vardı. Artık direksiyona da geçmeye başladı. Temizliğini yaptı. Kendi kararlarını alma yoluna doğru gidiyor. Ve biraz daha dediğim gibi iletişimi daha netleştirecek ve saygıyı daha da belirletecek duruma geliyor diyebilirim hayatım. Evet, şu vuslatın enerjisini alalım, yukarıya devam edelim. Tılsım ikliminiz bir şeyleri dengelemeye çalıştığını bize söylüyor. Üzerinde fazla bir sorumluluk olduğunu söylüyor. Haftanın bir diğer gününde yine bir özlem arzulama durumu var ama yüzleşme durumunuz mu var sizin yani? Strateji ve manipülasyonlar. Bak görüyorsun yılan gibi nasıl. Belki araya giren bir üçüncü kişi olabilir ya da ilişkinizin enerjisini bozan, saygınlığını kaybettiren başka bir enerji olabilir etrafınızda. Özellikle video başında da söylemiştim. İlişkinize sahip çıkın. Bazı şeyler özeldir. Bazı insanları da o özelliğe ortak etmeyiniz. Arkadaş olsun, aile bireylerinden olsun vesaire ilişkinizi lütfen yalnız yaşayınız eğer bir tedirginliğiniz yok ise. Şimdi burada bir arkadan iş çevirme durumu olabilir. Bakın bu ikazdır. Çünkü haftanın yine dediğim gibi 1 ve 11 Haziran arasında Lilith sert bir açı yapıyor ve bunun akabinde 15'ine kadar her ne kadar ilişkilerde maskeler düşecek, işte ihanetler vesaire gibi yüzleşmeler olası ihtimaller ise de haritanızda önemli açılardır bunlar. O yüzden etkilenebilecek kişiler için söylüyorum. İlişkinizi boşvermişlik seviyesinde lütfen bırakmayın. Ama ne yaparsa yapsın. Eğer sizin için önemliyse lütfen mücadele verin ya da ne konuşmanız gerekiyorsa oturup konuşun derim bir Mehtap abla tavsiyesi olarak. Şimdi özlem ve arzulamamız bir yanında ve umut edilen o hayaller vesaire durumlar biraz daha ön plana gelebilir. Şimdi üzücü bir haber alma ihtimalin olabilir ya da kalp kırgınlığı. İşte birazcık bu yalanların da olduğu bir dönemse eğer sen bunları birazcık hatırlıyor, enerjini bu şekilde nötrlemeye başladıysan yıldızlar özlem arzulama aslında burada birazcık senin için de mesaj var diyebilirim. Burada şunu söyleyeceğim. Sen ne kadar dengede tutmaya çalışsan da aslında seni aşan bir durum var. Ne dedik burada? Bir karma enerjimiz vardı değil mi? O yüzden senin bir hazine olduğunu unutma.
Karşı taraf bundan bir ilham alması gerekiyor. Aslında sen ne kadar bereketli topraklar olsan da bak farkındaysan burada da bir karga var. Hüzün durumu, yalan kurnazlık. Şimdi karganın da biraz sevimli olmayan bir enerjisi olabilir. Tabii ki de ezoterik olarak bahsediyorum. Sevimli bir hayvandır. Ben çok severim, özellikle gözlerini çok severim. Kuzgunların müthiş gözleri vardır. Neyse, gelelim diğer tarafa. Bunlara dikkat etmeni istiyorum. Çünkü bazı şeyler senin ya da sabrın kıymetini belirler. Burada neye sabrettiğini, neye değer biçtiğini önemli bir şekilde ikaz var. Haftanın herhangi bir gününde. Yine söylüyorum, üzüntü ve keder dolu hissedebilirsin. Aranıza girebilecek diğer bir üçüncü kişinin negatif enerjisi olabilir. Ya da arkadaş vardır. Sen istemiyorsundur ya da o istemiyordur. İlla ya bizle gelsin ya da işte ilişkinizin dengesini bozabilecek üçüncü bir kişinin varlığından bahsediyorum. Bu toksit bir bitmemiş ilişki de peydahlanabilir. Çünkü her ne kadar ilişkide denge kurulmaya çalışılsa da bereketli topraklar üzerinde bir karga geliyor. Yani eskiden bir haber gelebilir. O yüzden birazcık bu duygulara dikkat etmeni istiyorum. Çünkü bu hendeyi, bugünü başarılı ve sessiz, anlayışlı ve iletişim halinde olup atlatabilirsen yıldız kartına gelebilirsin hayatım. Yani kötü biten bir son değil, iyi bir başlangıca doğru gidebilirsin. Çünkü umut vaat eden bir durum. Burada tamam mı, devam mı, bunun enerjisi görülecek açıkçası. Yani birazcık da o durum var. Yavaş yavaş neyin geride bırakman gerektiğini, neyi tekrar başlatman gerekiyor. Bunları göreceksin, öğreneceksin. Yani umut ve hayaller yeniden yeşeriyor mu? Yeşeriyor burada. Çünkü tılsım ikilisi bir emek vermeye çalışıyor. Her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyor. Dediğim gibi öğrenme enerjisi, hareket etme enerjisi. Yani bir pozitif ve dönüştürme durumu var. Geçmiş kırgınlıkların su yüzüne çıkacağı bir durum. Özlem, arzulama duygusu temel duygularımızda. Bak öz duygular da ez duygular diyelim onlara. Hep bir ilerletebilme. Gerçekleri işte gerçek duyguyu her ne kadar saklasa da sana daha böyle birazcık daha kımıldamaya çalışan bir durumda olduğunu görüyoruz. Kendini açık bir sürece getirir mi? Uzun vadede mi, yakın vadede mi, ilerleyen kartlarda göreceğiz onu. Ama daha sağlıklı, daha anlamlı bir hale gelmeye çalışıyor. Burada tılsım ikilisinin enerjisi bu şekilde. Ama ve lakin sana uyarımı yaptım. Şöyle yapalım. Ezan başladı. Ben bir mola vereyim, geliyorum. Geldim. Kamera mı yamulmuş? Şöyle birazcık düzeltelim bunu. Tamamdır. Şimdi geldik. Kılıç kraliçesi, uzaklaşma, anlaşmazlık ve çatışma, adalet, aile. Hayda. Yani kartlar aslında o kadar uyumlu çıktı ki. Yani iletişimde azalma, soğukluk, araya giren ayrılık. Zaten bir anlaşmazlık, çatışma durumu yaşanma ihtimali yine sizin bu iletişimsizlik probleminizde devam ediyor anladığım kadarıyla. Şimdi Kılıç Kraliçesi der ki mantıklı karar vermemiz gerekiyor. Gel bakalım. Geç karşıma. Şurada da farkında mısınız? Bir tabut gidiyor. 3 kişi almış gitmiş, tamam. Bir hüküm verilmiş, şimdi gel bakalım. Sen geç karşıma, kılıç da yukarıda, hüküm verilmek üzere. Artık tamam mı, devam mı? Senin verdiğin huzur çok güzel. Senin yerin çok anlamlı. Bazı şeyler artık saklanmıyor. Artık konuşmamız gerekiyor dönemine gelme ihtimaliniz çok yüksek. Yani dürüstçe neyin ne olduğu anlaşılacağı bir dönem içerisindesiniz diyebilirim. Yani haftanın bir günü sizin artık bir şeyleri konuşma durumunuz, yani bir adalet durumu diyebilirim. Karşındaki kişi şu an
haksızlığın farkına varma durumunda olabilir. Bu kişi kolektifin bir bölümünde aileyle zaman geçirmek isteyebilir bazıları. Bazılarının konu başlığında ailesel meseleler olabilir. Ama şimdi şöyle birazcık alt notaları psikolojiye birazcık indiğim zaman zihinsel olarak bir yüzleşme durumunuz olması ihtimal hayatım. Bunu gizli olarak sen düşünüyor olabilirsin. Çünkü burada biraz dişil enerjinin daha aktif olduğunu söyleyebilirim. Ve dediğim gibi artık bir hüküm durumuna doğru geliniyor. Bu dönemde böyle onun içsel dünyasında sevgi, özlem durumları evet var ama sana karşı hissettiği bu duygular netleşmediği durumda senin sabırsızlanmana sebep oluyor anladığım kadarıyla. Artık birazcık bu uzaklaşma, çatışmalar, anlaşmazlıklar birazcık böyle ilişkinizi evet böyle kötü kötü gıdıklıyor olabilir. Bu gurur ve güven meselesi. Her zaman söylüyorum. Alt notalarda, arketiplerde duyguları tamamlayan bazı şeyler vardır, diziler vardır. Bunları açıkça ortaya koymak lazım. Biz her ne kadar pozitif duyguları gözümüzün önüne koysak da tarotçular olarak gözlem yaptığımızda iki tarafın da kalbinin kırık olduğunu görüyoruz. Birbirinizde fiziksel olarak da araya bir soğukluk girdiğini görüyoruz. Yani bu sabırsızlık, adaletsizlik artık bir uzaklaşmaya, bağların da kopmaya doğru gideceği bir güne işaret ediyor. Buna dikkat edin. Bazı şeylerin habercisi olabilir. Bu ayrılık mıdır, çatışma mıdır, tartışma mıdır? Ama arka planda bir aile kartımız var. Birbirinizi aileniz olarak görüyor olabilirsiniz. Birbirinizden başkası olmayabilir. Yani bağlılık ve sevgi kaynağı olarak birbirinizi görüyorsanız ilahi adalet burada devreye girer. Ben size söyleyeyim. Ve bu uzaklaşma şifa mıdır, sakinleşme midir veya bunun bir dönemsel durum mudur onu söylüyorum. Ama hep alt notalarda farkındaysan özlem, kavuşmak vesaire gibi durumlar hep var. Yani bağlılığını kabul edecek bu kişi. Ama ve lakin ilahi adalet devreye girecek. Haksızlığının farkına varma, bir durum veya bir kişiye karşı adil olma. Yani kılıç kraliçesiyle biraz geldi. Şimdi kraliçenin de sezgisel durumları da fazladır. O yüzden nasıl diyeyim, mantıklı hareket etmeye çalışır. Artık neyin ne olduğunu farkındayım diyebilecek bir enerjide. Bu ilişkide belki de karşı taraf bir mola istiyorum. Biraz bakalım kimde ne kadarız bir görelim deme ihtimali de yüksek diyebilirim. Ama birazcık temelinde ailesel durumlar mevcut diyebilirim. Yani içten içe evet dediğim gibi bir sevgi durumu var. İlişkinin yeni bir döneme adım atması, adalet sağlanılırsa evet muhtemel. Çünkü artık yüzleşmenin kaçınılmaz bir gününe doğru gittiğiniz görülüyor burada hayatım. Şimdi kılıç beşlimiz ya sürekli kılıç var. Yani iletişim, çatışma, mantığın devreye girdiği hep böyle bir şey var. Aynı zamanda da hava elementi. Terazi akrep, terazi kova, ikizler diyebilirim. Yani zihinsel olarak hep ilişkinizin bir kıvama girmesi gerektiği, bir preslenmesi gerektiği diyebilirim. Evet, tutkusal durumlarımız fazla diyorsunuz. Beklentilerimiz var birbirimize karşı. Peki birbirimizi desteklemediğimiz zaman, birazcık hesap kitap yaptığımız zaman kenarlarımıza, köşelerimize çekiliyoruz ve tek olmanın ağırlığını kendi hayatımızda görüyoruz diyorsun. Yani birbirinizi artık kendini fark etmek, sessizce içsel dünyaya yönelmek, kendi kalbine doğru yolculuk ve kendini keşfetmek. Şimdi Kılıç Beşlisi zaten yaktığı yıktığı yere karşı bir bakıyor. Biraz ihanet enerjisi vardır bunda. Birazcık kaygı yaşatacak bir durum vardır burada. Çünkü nedir? Yine bir tartışma, yine bir zor durumda kaçmak. Yani hemen belki blokajlıyordur veyahut da şu an gelebilecek durumda değilim ya da söz verdiği günde buluşmaya gelmeyecek gibi bir enerjide, ama öz notalarına baktığımızda arada bir tutku var ve
senden dediğim gibi sevgisini artık saklayabilecek durumda değil. Doğal bir akışa güveniyor. Yani kendisini sadece hibe etmiyor. Onun için mücadele etmeni bekliyor sanki. Yani bu süreçte onun en büyük tercihi sabır ve umut oluyor. Yani bu yalnızlık onun birçok şeyle yüzleşmesine sebep oluyor. Yani bir beklenti olarak da şimdi içsel dünyasında senin gerçek yüzünle karşılaştığında evet zaten seksüel bir çekim var burada diyor. Arzu edilen kadın erkek şehvetli buluşma. Bir beklenti var. Bu beklentiyi istiyor artı 18. Gelecekte yollarınız tekrardan kesişme durumunuz var bu hafta içerisinde diyebilirim. Çünkü yalnızlık ve eee, kimseyle görüşmüyor olması hayatının ne kadar viran bir şekle döndüğünün artık kendisi de farkında. Yani bir adım atmaya doğru kendisini hazırlıyor, derinleştirmek istiyor diyebilirim. Çünkü umut dolu bir duruşa doğru gidiyor. Artık keşif kartı var burada ve tutkularının da nasıl diyeyim rehberliğinde adım atacak diyebilirim. Bir başka güne geldiğimde ermiş sandık, pişman olma, gizem, hastalık. Şimdi sağlıksal bir problem yaşıyor olabilir aklındaki, hayatındaki kişi. Şimdi sandıkla gizemi neredeyse aynı kefeye koyabilirim. Şahsi meseleler, sırlar, kalbini kapatmak, sakınmak birazcık da ermişin de enerjisi var diyebilirim. Yalnızlık hissidir yine her zaman söylüyorum bunu. Birazcık küskün olmak durumu ve çok ilerlediğinde, çok yukarılara çıktığında artık ışıkla bu kandilin içerisinde de bir yıldız vardır. Yıldız da en olumlu şeylerden nasıl diyeyim tarot kartlarından bir tanesidir. Almış değneği de eline, değnekte tutkuları, motivasyonu ve eylem enerjisini verir burada. Dağlar, zorluklar, mücadeleler olsa da bak farkındaysam yüksek bir yere doğru çıkmış ama bir yılan ona doğru gidiyor. Artık o yani ben buradayım artık rehberlik yapmak istiyorum. Kendi hayatımdan geldim dağın üzerine çıktım ve neyin ne olduğunu bir görmek istiyorum. Yaptıklarımdan pişmanım dediği noktada aslında onun da dikkat etmesi lazım. İlla bir yılan kafa karıştırıyor. Bu vesveseleri olabilir. İşte sağlık sorunları olabilir. Kendi hayatını kurtarmak isterken aslında onu zehirleyebilecek bir kuşku şüphede mevcut diyebilirim kendi hayatı içerisinde. Pişman olduğu durumlar nedir? Kendisinin bu ilişkiye sahip olamamasından mütevellit diyebilirim. Veyahut da kolektifin bir enerjisinde çocukluktan gelen psikolojik travmalar bugüne yansıması veyahut da sağlıkla ilgili problemler diye geçmiş. Aslında hastalık ani gelen bir şeydir. Birazcık böyle hani genel olarak baktığın zaman ve birdenbire bedeni yatıran bir durumdur. Artık sağlıklı bir şekilde işleyemez olan bir duruma getirmesidir bedeni, düşünceleri. Aslında yine buna benzer bir durum. Şu an bu sevgi durumlardan dolayı kişinin pişman oluşu, yine bazı şeyleri saklıyor oluşu, sandıklara kapatmış olması mı kendisini bunlardan kaynaklanıyor diyebilirim. Çok sağlıklı bir ilişkiniz olmadığı aşikar hayatım. Çünkü beklentisi yine senden dolayı. Kilitli bir gönlün onu açacak anahtarını beklemesi mesajı var karttan. Yine bir beklentisi var. Hakikatleri gizlemek zaten saklanan durumlar gizem kartıyla beraber geldi uyumlu bir şekilde. Ve bu yaptığını bile isteye yapıyor. Bundan dolayı da şu an bir pişmanlık durumunda. Ermiş kartı münzevidir. Ne oluyor? Artık sanki çevresinde görünmüyor. Artık hayata karşı bir küskünlük enerjisinde. Senin enerjine geldiğim zaman sen bu resmi biraz dışarıdan izliyorsun diyebilirim hayatım. Senin için farklı bir desteden 3 tane kart açmak istiyorum. Bu haftaya karşı enerjideki duruma karşı sen ne gibi bir durumdasın? Ne gibi bir hareket aşamasındasın? Bir 3 tane ve netleşmezse 5'e tamamlayacağım bir kart açacağım.
Senin de bir duygularını görelim. Para yedilisi, kupa dokuzlusu, para üçlüsü. Şimdi sende de biraz maddiyatçılık durumu var anladığım kadarıyla. Ama emeklerimin karşılığını almak istiyorum diyorsun. Ben bunu bir 5'e tamamlayacağım. Kupa onlusu. Ben emeklerime inanıyorum ve emeklerimin de karşılığını alacağımı biliyorum. Alnım ak diyorsun resmen. Şimdi bir kupa dokuzusu, bir de kupa onlusu var. Kupaların enerjisinde dediğim gibi duygular, iç duygular, hislerin yoğun olduğu bir durumdur. Sen bu ilişkiyle alakalı nasıl diyeyim, yanında olmasını istediğin kişinin ve emeğini veriyorsun. Şimdi para üçlüsünde şöyle bir durum var. İşbirliği ve yardım. Birlikte mutlu olunacak zamanlar diyebilirsin ve ben buna emek verdim. Bu emeğimin karşılığını gözümle görmek istiyorum diyorsun. Buna göre de şimdi baktığım zaman ben kendimi tam ifade edemedim diyorsun. Aslında benim için çok kıymetlisin, çok değerlisin ve ben de kendimi aile olarak görüyorum bu ilişkide diyorsun. Birazcık böyle emek verdiğini ve o emeklerinin karşılığını almak istediğinle alakalı kartların mesajı var. Peki hayatım, sen bu ilişkiye emeğini verdin ve bundan dolayı da bir karşı tarafın enerjisine bakalım mı? Tanrılar ne diyecek? Spontane gelişiyor biliyorum. Bir ikaz cümlesi alalım, enerjisi alalım Tanrıların yardımından. Sonra 3 cümleyle onu göndereceğiz hayatım. Senin bu haftaki enerjide ben emeğimin karşılığını almak istiyorum ve ben onunla tamamlanmak istiyorum enerjisinde olduğunu görüyoruz. Peki Tanrılar bu iş için ne diyor? Haşa. Bilinçli ya da bilinçsiz zarar vermek karmaşa yaratmak. Peki 3'e alalım. Sağlam ve dayanıklı olmak, güçlü bir duruş sergilemek, umut yaşama sevinci. Birbirinize bu hafta bir kaos yaşatacağınız aşikar. Hem sevgi hem de inatlaşma yüzünden birbirinize birazcık rekabet içerisine sokabileceğiniz durumda olabilirsiniz. Karar değiştirebilirsiniz. Sabırsızlıktan dolayı da bir mantığa oturtturamadığınız bir hafta yaşayabileceksiniz diyebilirim. Biraz uykusuz geceler var mı? Var. Yorgun hissedilecek bir hafta mı? Bence evet. Ama olumlu tarafından bakın, bir raya zoraki oturtulacak bir ilişki diyaloğu diyebilirim. Tabii biz bunları öğrendik. Giderken bize 3 tane cümle söyle. Bakalım bu ilişki için neler söyleyeceksin? Bu arada şu cümlelerde düşüklükler olduğu için beni çok rahatsız ediyor. Çok severek kullandığım bir kart. Ama başka bir sipariş verdim. Bugün yarın gelir artık. E, Yani son görmeleriniz diyebilirim. Her ne kadar enerjilerini çok sevsem de düşük cümleler ve kelimeleri yanlış kullanmalarından dolayı, yani harfleri, benim enerjim çok düşürüyor. Evet hayatım, 3 tane cümle söyle bakalım. Kalbimi iyileştirmeye yardım etmek istiyorum. İşte bahsettiğim şey aslında biraz da buydu. Kimin kalbi? Gizlice seni takip ediyorum. Şöyle yapalım. Kapak yaparım belki bunu. Tamamdır. Senin için deli olduğumu bilmiyor musun? Bu hafta duygular şelale gördüğünüz gibi. Eril enerjide gerçekleri görme, dişil enerjide ise sabit durma, sessiz kalma ve gerçekleri birebir görme enerjisinde olduğunu anlıyoruz bu açılımda. Evet hanımlar beyler, kadın efendi erkekleri yendi durumu mu acaba birazcık da? Şimdi beyler bana alınmasınlar lütfen. Birazcık böyle bir nasıl diyeyim, hissiyat verdi açılım. O yüzden
size dair özel bir açılım isterseniz Instagram Mehtap Tarot kanalından bana ulaşabilirsiniz. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın. Sesli söyle de bileyim aslanım, hangi huyuma uyuz oluyorsun söyle. Yapmaya devam edeyim, yapmaya devam edeyim. Çekinme hafız, tek tek söyle. Hangi huyuma uyuz oluyorsam söyle de yapmaya devam edeyim.